fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Marha kanalından Hüseyin Koç. Bugün çiftçi bir ailenin hasat döneminde elde ettikleri buğdayı kamyona yükleyip ofise gönderecekler. Bu aşamada yaşadıkları zorlukları, yaptıkları maliyetten neler, bu işe köylere göç etmek isteyen gençler için kolaylıklar var mı yok mu? Devlet bunun için ne yapıyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi birazdan sizlere bu görüntüleri aktaracağım. Makineye burada elevatör deniyor. Bunun pat motor dediğimiz motorla olan versiyon da var ama şimdi traktörlerin kuyruk miline takılıp daha çeviriyorlar artık.
buğdayı kaç TL'den alıyorsun? Buğdayı kaç TL'ye? Buğday, ekmeklik buğday 8250 devlet açıkladı. 9250 makarnalık buğday artı birer TL'de şey var, desteklemesi var. Arpada 7 TL. Maliyetlerin nasıl? Maliyetler şöyle diyeyim. Geçen seneki girdi maliyetleriyle bu seneki girdi maliyetler arasında %40 %50 fark var. Bazı ürünlerde %60 %80'e kadar çıkıyor ama bu seneki açıklanan fiyatlardan hiçbir yerde buğday arpa alınmadı. Arpa alındı ama buğday alınmadı. Yurt genelindeki yağışların aşırı yağışlardan dolayı buğday ürünlerinde, arpa ürünlerinde hastalıklar oluştu. Bu da tabii ki analiz değerlerinde protein, işte gluten, bir sürü değerler var, bunların ölçülen değerleri analiz sonuçlarında eksik şey veriyor bize, puan veriyor. Bu da tabii ki fiyatı şey yapıyor ama şöyle bir durum da var. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne veriyoruz. Şu anda arpamızı gönderiyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde olmasa tüccara vermiş olsak biz bunu daha az fiyata vereceğiz. Özellikle buğdayı çok düşük fiyatlara veriyoruz. Yani devletin açıkladığı fiyatların çok çok altında fiyatlara veriyoruz. Hükümete mesajın ne? Ya hükümete mesajım şudur, yani bize özellikle kırsalda tarım yapan insanları, genç insanlara biraz daha teşvik verilmesi gerekiyor. İnsanları buralara biraz daha yönlendirilmesi gerekiyor. Araziler boş, çoğu arazi ekilmiyor. Genç nüfus yok. Artı şöyle bir şey diyeyim, yani Türk insanı çalışkan bir insan. Bunlara biraz daha destek verirse yapamayacağı şeyler yok. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz ama biraz da devletimizin taşın altına elini koyması gerekiyor. Koyuyor ama maddi olarak desteklemesi gerekiyor. Örnek veriyorum, mesela bu sene benim yaklaşık 1300-1400 dekar benim kendi arazilerime ve diğer komşular, yani çevredeki köyler ve kendi köyümdeki arazilerin yaklaşık 5000 dekar araziyi dolu vurdu. İlçe Tarım Müdürlüğümüz gelip kontrollerini yaptı. %80'in üzerinde zarar olduğunu tespit etti ama henüz devletimizden hiçbir sonuç çıkmadı. Destek veya teşvik, en azından tohum veya gübreye bize biraz destek verseydi. Şimdi bak, bir ay sonra, 20 gün sonra ekime tekrar başlayacağız. Tarlalarımızın hazırlığına başlayacağız. Yani yavaş ilerliyor, iş yavaş ilerliyor. Bize vereceği teşviği iş bittikten sonra veriyor ama iş işten geçmiş oluyor. Verimle alakalı bir şey, durum, bilgi ver. Verimle alakalı şöyle diyeyim. Şimdi yurt genelinde, yani özellikle ben Sivas olarak bahsedeyim. Mevsimsel olarak yağışlar, çok iyi yağışlar alındı ama alınan yağışlardan dolayı hani beklenti çok yüksek tutuldu ama o beklenti istediğimiz kadar verim alamadık. Neden alamadık? Yağışlar bitkide hastalık oluşturdu. Sarıpas, kahverengi pas, bu tür hastalıklar oluşturdu. Yatık ekinler oldu. Yağışlardan dolayı ekinlerimiz boylandı. Arpalar özellikle çok boyattı. Boyattığı için de yattı. Ve yatık ekinlerde de cansız taneler oluştu. Olgunlaşmamış taneler oluştu. Bu da buğdanın kalitesini düşürttü. Peki TMO'da mesela randevu alma problemi oluyor mu? TMO'dan randevu alırken problemler, çok aşırı yoğunluk olduğu için problemler yaşadık. Çünkü ben hasata başlamadan 20 gün önce randevu almaya başladım. Anca hasattan sonraya denk geldi randevu tarihim. Öyle vermeye başladık. Yani bunu biraz daha kolaylaştırılabilirdi bence. Bir ikincisi de, örnek veriyorum, Kangal TMO'ya verdik biz ürünümüzü. Biz hasata başlamadan Erzincan tarafından ürünler gelmeye başladı. Biz bunu gördük. Özellikle bizden bir ay önce hasat yaptılar ve bütün siloları, depoları doldurdular ve bizim ürünlerimiz artık daha yavaş, daha ağır alınmaya başladı. Bunu yani her il kendi
bölgesindeki TMO'ya ürün verse daha sağlıklı olurdu bence. Çünkü onlar bizden bir ay önce hasada başlıyor. Biz onlardan bir ay sonra başlıyoruz. Bütün siloları hızlı döküm yapılıp hızlı kamyonların, traktörlerin boşaltım yaptığı yerleri doldurdular. Şimdi biz toprak silolara boşalttık. Örnek veriyorum, bir kamyon çelik silolarda 20 dakikada boşalıyorsa toprak silolarda 40 dakikada boşalıyor. Bu da ister istemez yoğunluğa sebebiyet oluşturuyordu. Bir de şey soruyorum. Mesela bu teşvikler vermesi lazım ya mesela. Ne gibi teşvikler vermeli? Mesela bize yakıt veriyor ama biz yakıt istemiyoruz. İşte şöyle istemiyoruz. Şöyle olsa daha iyi olur. Böyle olsa daha iyi olur. Teşvikler şöyle olabilir. Yani ilçe tarım müdürlüklerinde memur arkadaşlar, mühendis arkadaşlar, yani masa başı memuriyetinden ziyade gelip burada tarım yapan insanları, şimdi teknoloji ilerledi, uzay çağında yaşıyoruz. Yağbasan köyünde, İmirhan köyünde, İncirlipınar, işte örnek veriyorum Gürpınar, Sincan, bir sürü köy var burada. Yani bu köyde tarım yapılan araziyi internet üzerinden görebiliyorlar. Yani kim işliyor, kim işlemiyor. Yağbasan köyünde örnek veriyorum 7.000-8.000 dekar arazi işleniyor. Yıllık 4.000 dekar arazi işleniyor. Yani bunun Nadas'la beraber 8.000 dönüm diyorum. Şimdi Yağbasan köyünde ÇKS'ye kayıtlı 1000 dekar arazi yok. Çiftçiler ektikleri araziyi beyan edemedikleri için, örnek veriyorum, biz şu anda ben ÇKS'ye kayıtlı olsaydı, örnek vereyim, arazimin birçoğunu Tarsim'den sigortalı yapmış olsaydım, yani bu dolu zararında, kuraklık zararında, örnek veriyorum, zararımı bir nispeten olsa da karşılayabilirdim. Bu bizim için çok önemli bir şey. Yani tarlaların veraseti fazla olduğu için intikal ettiremiyoruz. İntikal ettirdiğimizde yani devlet buna şöyle bir şey yapabilir. Yani bir komite kurup, evet işte şu ada parseldeki araziyi kim işliyor? Bunu muhtar, aza ve ilçe tarımdaki memur arkadaşlarla bize, yani o ektiğimiz arazinin teşviğinden yararlanmamızı sağlayabilir, yararlanmamızı. Yakıtlarla alakalı mesela. Yakıt Yakıt çok pahalı. Yakıtı işte şöyle yapsa daha iyi olur. Bize mesela daha ucuz yakıt vermesi lazım. En azından ÖTV'den falan filan. Yani şu anda yakıt, özellikle yakıt olarak söylüyorum, yakıt çok aşırı derecede yükseldi. Yani şu anda 40 TL civarında yakıt. Yani çoğu insan artık kafasını kaşımaya başladı. Ben bu işi yapayım mı yapmayayım mı diye düşünmeye başladı. Traktörün kontağına başladığımız zaman 3 sefer düşünüyoruz. Bu ister istemez verimde etkileyecek bize. Çünkü daha az girmeye çalışacağız tarlaya. Daha az yakıtla daha hızlı iş yapacağız. Bu da ister istemez verim kayıplarına neden olacak. Artı yani çok fazla devleti yük olacağını zannetmiyorum. Yani inanıyorum ben, yani devletimiz bunu çiftçiye daha hesaplı bir yakıt verip de bizi üretime teşvik edebilir. Yani girdi maliyetlerini çok etkiliyor yakıt masrafımız. Yani çiftçi için üretim için değil, ayrıyetten mesela Antalya tarafında, Mersin tarafında mesela örnek veriyorum, sebze meyve yakıtına geliyor. Seradan 3 liraya aldığı domatesi vatandaş tezgaha, reyona 30 liraya koyuyor. Bunun %50'si yakıt masrafı. %50'si evet kar, aracıların karı oluyor ama nakliye bindiği zaman çok farklı oluyor. Peki mesela şu elektrikli traktör teşviğinde bulunsalar yakıtını bayağı düşecekmiş de, ne bileyim elektrikte de biraz indirim yapsalar tercih eder misin elektrikli traktör? Elektrikli traktör, ya şimdi biz yani yaygınlaşmadığı için biraz şey ederek yaklaşabiliriz bu konuda. Yani biz hani gördüğümüze inanırız. Biraz yaygınlaşması lazım. Devletimizin bunu, elektrikli traktör özellikle getirip yani nasıl diyeyim, fuarlarda veya işte örnek veriyorum her gün bir ilçede getirip bunları tanıtması gerekiyor Türk çiftçisine. Artıları, eksileri nelerdir, batarya ömrü nedir, şarjı ne kadar gider,
evet, elektrikli yakıt olarak daha hesaplı geliyor bize. Belki yani akaryakıtın belki de 20'de birini kullanırız. Bu da bizim girdi maliyetlerimizi azaltır ama bilmiyorum şey olarak. Peki Denemedik son lazım. mesajları mesela söylemek istediğin bir şeyler varsa aklında. Ne gibi mesela? Ne bileyim ya böyle mesela bir problem yaşıyorsun. İşte tarımla işte yaptığın işlerle alakalı veya işte ne bileyim özellikle şey var ya işte bu ÇKS sorunlarını falan böyle detaylı bir mesaj verebilirsin. Yani şöyle kesinlikle yapmaları gerekiyor. Bu büyük bir problem kangren. Üzerine basmak istediğin bir konu var mı? Üzerine basmak istediğim konu senelerce bizim sorunumuz ÇKS konusu. Kayıt dışı arazileri beyan edememe konumuz. Bunu devletimizin şey yapması gerekiyor. Eken insanla ekmeyen insanı ayırt etmesi gerekiyor. Birçok arazide Doğu, Güneydoğu'da araziyi vatandaş kiralıyor. Ama desteğini tarla sahibi alıyor. Peki şeyden memnun musun? Mesela 8.000 lira rakam açıkladı ya 8.250 lira. Evet. Mesela bundan memnun musun? İşte bu rakam şöyle olmalıydı. İşte enflasyon tutuyor tutmuyor mesela bunu. Mesela işte şu kadar rakamdan alıyorlar. İşte bu rakamı bu ÇKS sorunu olduğu için buna veremeyenler işte ne bileyim şey oluyor işte daha düşük rakamları vermek istiyorlar falan. Şimdi örnek veriyorum. Şöyle diyeyim. ÇKS sorunumuz ayrıyetten şöyle bir şey. Örnek veriyorum benim 250 dekar gibi bir ÇKS kaydım var. Benim arpa olarak 100 ton arpa verme hakkım var. Benim 150 ton arpam var. 50 tonumu ben nasıl vereyim? Kime vereyim? Devlet diyor ki tamam evet TMO güzel bir fiyat açıkladı ve arpayı güzel bir fiyattan alıyor. Piyasa fiyatının çok üstünde bir fiyattan alıyor. Yani tüccardan iyi fiyatta alıyor. Evet hani şey olarak dünya piyasasında göre yüksek fiyat açıkladı ama piyasada çok çok düşük fiyatlara 5 liraya 4,5 liraya arpayı alıyorlar. TMO bu konuda çiftçiye güzel bir destek verdi ama ÇKS kaydı olmayan insanların fazla ürünü nasıl alınacak? Elimizde kaldı. Benim 50 ton arpam var. Şimdi düşünüyorum ben nasıl vereceğim veya götürüp tüccara 5 liraya vereceğim. Maliyetine vereceğim. Emeğimin karşılığı da değil. Yani karımız da yok yani. Maliyetine vereceğim.